Demir Taht'tan herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bugün yeni bir oyun gördüm Steam'de. Bellwright. Erken erişim oyunu bu. Türkçe dil desteği de mevcut eğer ilgilenirseniz, orijinalinde yani. Birazcık oyunun içine girdim, yeni bir oyun açtım. Bir 20 dakika falan bir harcadım, oynadım yani. Güzel görünüyor aslında. Yani ilk izlenim olarak güzel görünüyor. Şimdi sizinle tekrardan yeni bir oyun açacağım. Ve hep beraber oradan yürüyeceğiz. Şöyle bir abimiz çıktı karşımıza. Buradan baş seçebiliyorsunuz. Kadınları seçebiliyorsunuz falan. Kafa yapısını seçiyorsunuz. Şöyle bir şeyleri seçeceğim ya. Çok da önemli değil aslında nasıl göründüğü. Nasıl olsa. Dediğim gibi bu erken erişim. Nasıl bir şey? Sakal. Şöyle olsun. Sakallar uzun olsun. Saçı da biraz kısa olsun. Ama sakal çok fazla varyasyon yok şey gibi. Erken erişim olduğu için sanırım. İleri yapıyoruz mesela. Zorluk varsayılan tüm eğitimleri tekrar göster. Karakterin adı Demir olsun. Demir Taht ya. Ha, yaptım ya ben bunu tu. Demir Taht yapayım o zaman. Adamın ismi Demir Taht. Öbürünü Demir yapmıştım. Tekrardan yapamıyorum şimdi. Silebilir miyim bilmiyorum da. Böyle olsun ya, bir şey olmaz. Oyna diyelim. Şimdi başta hikayeyi anlatacak. Ben öyle orada pek konuşmak istemiyorum. Sonrasında size Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım. Isn't it funny how one small decision can have consequences that ripple through history? Or are we victims of a predetermined path? Was it chosen for you the day you visited your favorite woods on your 10th birthday? Was it destiny that the royal family were hunting there at the same time? From a tree on high, you watched as Prince Voldar and Princess Osen laughed, talked, and tracked wild animals without a care in the world. And you watched in helpless horror as a stray arrow bolted through the trees, hitting the prince in the chest like a lightning strike. Just like that, the prince was dead. And when the princess found you standing over her brother's dead body, it felt as though the gods were playing a cruel trick on you all. In the panic and confusion, you ran from the scene as fast as your legs would carry you. Fueled by rage and grief, the king demanded the head of any child who fit your description. Fearing for your life, your father asked a friend to bring you far away. Away from the king's wrath. In the middle of the night, you were taken from your home and brought away on horseback. In tears, you called out to your mother, but it was too late. Your old life was over. For years, you hid from the royal family, your resentment growing. You heard stories of your homeland, the rise and fall of a rebellion, the death of the king, and the reign of the evil Queen Osen. But on the eve of your 20th birthday, your guardian, the man who smuggled you out of Carvinia and kept you safe all these years, was brutally killed by a mysterious assassin. As he died in your arms, his hand clutched a coin with a strange sigil emblazoned upon it. A clue. Now, you have returned to your homeland for answers, through choice
or through fate, vengeance would be yours. But how will you fare in a land you no longer recognize? 10 yaşındayken en sevdiğimiz ormana yürüyüşe çıkıyoruz. Bu sırada kraliyet ailesi de orada rastlantıdır ki av için bulunuyorlar. Sonra prens ve prenses oynarlarken falan filan sen onları uzaktan izliyorsun. Yani biz. Sonra prens şeyden bir yerden gelen bir ok tarafından vuruluyor göğsünden ve ölüyor. Tam öldüğü yerde de biz varız. Tabii ki kız kardeşi de bizi görüyor. Bizi onu öldürmekle suçluyorlar. Sonra kral bize benzeyen bütün çocukların bulunup idam edilmesini istiyor. Tabii annemiz ve babamız da bizim öleceğimizden korktukları için bizi babamızın bir arkadaşıyla kraliyetin dışına çıkartıyorlar. Güvende olalım diye. Sonrasında 20. yaşımızda ise bizi koruyup bugünlere getiren kişi, yani babamızın arkadaşı, gizemli bir suikastçı tarafından öldürülüyor. Biz de bize ölürken de bize bir coin veriyor, yani bozuk para şeklinde bir şey, bozuk para oluyor sanırım coin Türkçe'de. Akçe veriyor yani. Onun üzerinde de şeyler var. Nasıl diyorduk ya? Clue neydi işte? İpuçları falan filan var. Biz de o adamı öldürenin kim olduğunu öğrenmek için yeniden doğduğumuz topraklara geliyoruz ama hiçbir yeri tanımıyoruz, hiç kimseyi de tanımıyoruz. Nasıl olacak sonumuz? Göreceğiz. Diyor ki kader ya da senin seçimlerin, intikamını alacaksın. 10 yıl önce Prens Walder kız kardeşi Prenses Osenna ile avlanırken başıboş bir okla öldürüldüğünde Carvenia krallığında trajedi yaşandı. Osenna suçu o sırada bölgede bulunan küçük bir çocuğa yükledi diyor işte. Ben size anlatmıştım hikayeyi. Burada da aslında yazıyormuş, şimdi gördüm. Hay Allah'ım ya. Başkent tarih, Carvenia ayaklanması. 10 yıl önce prens işte öldürüldü. Sonra Kral Rohan öfke ve kederle bir kör olmuş bir şekilde tek oğlunu öldüren çocuğun tarifine uyan her çocuğun idam edilmesini emretti. Buna karşılık Carvenia'nın çocuklarını korumak için bir karşı hareket oluşturulmuş. İsyancılar bölgelerinin gençliği için güvenli bir gelecek sağlamak amacıyla kralın kafasını almak için Carvenia'nın başkenti Gauntlet'e yürüyüş düzenlemeyi planladılar. Ancak kralın altın vaatlerine kanarak isyanın bilinmeyen bir üyesi isyan liderlerini yok eden bir pusu kurulmasına yardım etti diyor. İhanetin ardından isyan dağıldı ve kralın ölümü ve ardından gelen yıllarda yerine kraliçe Osenne'nin geçmesiyle acımasız bir dönem başladı diyor. Wow. İsyanın nihai ölüm sayısının yüzlerce olduğu düşünülüyor. Tekrardan bunu okuduktan sonra yavaş yavaş ilk görevimize doğru gidiyoruz. Tekrardan belirtmek isterim, bu bir erken erişim oyunudur. Oyun daha tamamlanmamış. Ona göre yargılamalarınızı ona göre yaparsanız iyi olur sizin için. Dobron Yorklin muhtar ile konuş diyor. Burası Dobron Yorklin mi burası? Yok, burası Harndin. Grafik ayarlarını tekrar mı yapmam gerekiyor acaba? Şöyle ilerledik. Mıhtarla konuşacağız şimdi. I think we need to talk, traveler. You're a new face around here, and new faces showing up rarely ends well for this village. I have a duty to my village first and foremost. I need to know who you are and why you came here. Sana zarar vermek istemiyorum. Alçak topraklara bazı cevaplar almaya
aramaya geldim, affedersiniz sizi. Ha, şunu söyleyelim. Looking for answers, huh? In a perfect world, I could give you all the information you need and you could be on your way. Bu arada oyunun sesi aslında bayağı açık ama şu an konuşmanın sesi biraz az geldi bana. Nedense. Şimdilik köyde. No, but you have my permission to build a shelter on the outskirts of the village. Come back once you're set up, and maybe you can earn your keep. Şimdi muhtar efendi köyde kalmamıza izin vermiyor bizim. Şurada size yapacağınız şeyler hakkında bilgiler veriyor. B tuşuyla açıyorsunuz işte ekranı. Ben şimdi birazdan size göstereceğim zaten. Orayı ben de yaptım. Ben yaptığım için şey yapacağım. Size anlatırım. Çok fazla oynamadım dediğim gibi ama ilk 20 dakikasını falan oynadım. Oyun hakkında en azından biraz bilgim olsun diye. Bu arada gayet güzel görünüyor. Oyunun grafikleri falan da. Oynanabilirliği de. Dediğim gibi benim ekran kartım da öyle üst model bir şey değil. Aşırı. RX 6600 AMD. Şu an FSR açık sanırım bende. Kalitede ayarlı. Ve ölçtüm ben. Şu an yani tabii ki ben kaydediyor olduğum için biraz FPS düşmüş olabilir ama 60 FPS'in üstünde. Kaydetmediğim zaman 120-130 FPS alıyordum yani. Şöyle B'ye basıyorsunuz. Sonra inşaat ekranı çıkıyor. Şöyle. Sonra burada kişisel kulübe diyor. Kulübeyi yerleştireceğiz. İnşaat alanını yerleştire tıklıyoruz. Diyor ki köye çok yakınsın. Şu aşağıda gösteriyor ortada. 56 metre kadar daha uzağa koymamız gerekiyormuş. Ve sağ köşede de bölgedeki kaynaklar yazıyor. Yani kaynaklara yakınlığımızı gösteriyor. Ne kadar iyi kaynak var orada. Şu an mesela tamam diyor. Orta seviye. Ne çok kötü ne çok iyi. Buraya mesela kurabiliriz aslında. Şu an. Şu kulübemizi. Buraya kulübemizin taslağını atıyoruz açıkçası. Sonra şuraya geldiğimizde gerekli şeyleri gösteriyor. Mesela 6 tane keten 10 tane odun gerekliymiş. Hiçbiri yok bizde. Tabii ki bunlar önce toplayıp sonra buraya yığmamız gerekiyor. Şu yığma bölgesi de şu boşluk şurası üzerinde olduğum yer. Şimdi ben de gidiyorum. Keten toplayacağım mesela. Sol mouse tuşuyla bu işleri yapıyorsunuz bu arada. Şöyle basit bir animasyonla hemen toplayabiliyoruz şöyle. Sol mouse tuşuna basarak. Zaten üzerine geldiğimiz zaman şöyle bir kullanıcı arayüzü olarak arayüzde şey oluyor. Görüyorsunuz yani. Ne işlem yapacağınızı. Çubuk hasat. Çubuk dediği de işte odun. Yemiş çalısından yemiş alıyoruz. Çubuklar önemli. Önümüze ne gelirse toplayacağız. Ada çayı ne varsa topluyorum. Keten. Keten ama şu an önemli ve odun önemli tabii ki. 10 tane de odun lazım bize. Keten. Çubuk lazım tabii ki. Şu ağaçları henüz kesemiyoruz çünkü alet edevatımız yok. Sanırım onları araştırarak açacağız diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir şey yazıyordu. Yemiş çalısı. Şu çubuk mu ağaç mı? Ağacı kesmem gerekiyormuş. Şimdi şöyle gidelim oraya. Ketenleri ekleyelim. Odun da ekleyelim. Tamam, hepsi eklendi şu an. Sonra şu ortada görüyorsunuz şöyle birleştirme noktaları var. Tıklıyorsunuz ona da solla. Böyle güzel bir animasyonla şöyle
kulübeyi yapıyorsunuz. Çok acayip ilginç. Değişik bir mekanik. Bilmiyorum, daha önce görenleriniz var mı, hatırlayanlarınız var mı diğer oyunlardan? Ben şu an hatırlayamadım. Bilmiyorum yani. Normal şeylere nazaran biraz daha zahmetli gibi ama biraz da değişik yani. Şöyle etrafını dönüyoruz. Acaba içine girsem, yapsam şöyle her yerini. Daha fazla. Başka ne lazım? Şurası. Heh. Bu kulübe size uyuyacak kişisel bir yer ve eşyalarınızı saklamak için özel bir sandık sağlayacaktır diyor. Tamam, ne oldu? Kilitlendin mi? Zıpladım da kaçtım vallahi oradan. Dobron Yorklin ile görüşmek için yarına kadar bekle diyor. Yarın. O zaman bu geceyi dışarıda geçirmemiz lazım. Yani gerçi dışarıda dediğim kulübemiz var yani. Sandık açıyoruz. Üzerimizdeki şeyleri sandığa atabiliyoruz bu arada. Şöyle bir de oturabiliyoruz galiba. Oturayım şöyle. Biraz dinleneyim. Bayağı yoruldum. Evi yaptım ya şimdi. Of, manzaramız da güzel canım. Şöyle. Manzara bayağı iyi. Neyse. Biraz dinlendik. O zaman yolumuza devam edelim. Ne diyor? Keten. Ben alet edevat yapmak istiyorum mesela. Çubuk toplayacağım. Mutlaka yardımı olur bu çubukların. Şurada yemişler var. Çubuklar var. Yemiş çalısı. Keten. Şimdi B'ye bastığınız zaman menü çıkıyor. Şu inşaatta araştırma masası var mesela. Burada diyor ki bir işçi bunu yeni binalar ve üretilebilir eşyalar araştırmak için kullanabilir. Basit tezgah. Size ve yerleşimcilerinize yerleşiminizin başarısı için kritik olacak tüm zırhları, aletleri, silahları ve rafine malzemeleri üretmenizi sağlar. Mesela alet üretmek için basit tezgaha ihtiyacımız varmış. Maliyetler 5 tane odun, 3 tane keten, 3 tane kaba taş diyor. Şurada ordu. Birlik ekle diyorsunuz. İşe al falan filan. Buralara daha gelmedik. Onları ben de tam bilmiyorum. Kişisel kulübemizi gösteriyor. Dediğim gibi oyun daha erken erişim. Bakalım. Hoşumuza giderse devam ederiz oynamaya. Bu arada eğer oyunun devamını görmek isterseniz lütfen yorumlarda buluşalım diyorum tekrardan. Envanteriniz dolu diyor da ama yine de alıyor galiba. Alıyor. Bu ne? Ya oraya atıyor. Şuraya attı. Envanter dolu. Bu ne ya? Düşürme çantası, yağmala. Ne alaka? Benden düştü bunlar. Üstüm dolu olduğu zaman oraya düşüyor. O zaman şeye gidelim. Tekrar evimize doğru gidelim. O üstümüzdekileri şeye koyalım. Ya da bir saniye. Eve geldim. Çadırıma. Şuraya bir şey yapmak istiyorum. Basit tezgah. Şöyle yapayım değil mi? 1 metre kadar daha uzağa. Tarafsız köyden inşa Ne gerekiyor burada şimdi mesela? Ekledik.
Yine aynı mantık. Kaya lazım. Taş yani. 3 tane taş lazım şimdi. Şimdi gidelim şöyle. Taş falan bulmaya çalışalım. Şurada ben kayalar görüyorum ileride. Yanılıyor muyum yoksa? Shift tuşuyla da koşabiliyorsunuz arkadaşlar. Belirli bir süre. Ondan sonra yoruluyor. Normal koşmaya başlıyor. Şeyle de space tuşuyla da zıplıyorsunuz şöyle. Bilmiyorum. Mutlaka bir şeye faydası olacaktır ileride. Şurada kayalar görüyorum. Yeterli kayayı topladık aslında şu an. Ama ben alayım. Mutlaka bunlar işte baltaydı, oydu buydu şeyler yapmak için daha önce bu tür oyunları oynayanınız varsa genelde aynı mantıktır. Envanteriniz doluyor diyor ya. Gene buraya bırakacağız onları. Genelde aletler kayayla ve odunla falan yapılır böyle oyunlarda. İşte baltaydı, ne bileyim, mızraktı, oydu buydu, ufak tefek silahlar falan. Öyle diye tahmin ediyorum en azından ben. Taş ekliyoruz. Sonra şöyle devam ediyoruz. Basit tezgah size ve yerleşimcilerinize falan filan, onu okumuştuk zaten. Yönet, işçi gerektirir diyor. Üret. Ne üretebilirim mesela? Basit balta. Ne istiyor basit baltaya? 6 tane odun, 2 tane taş istiyor. O zaman şöyle yapalım. Şu üstümüzdekileri bir boşaltalım. Şu yiyecekleri falan boşaltayım ben. Bu ne? He, ada çayı yemek için. Odun, şunları. Şimdi sadece odun falan, odun ve taş toplayacağım. Dediğim gibi alet edevat yapmak için. Şurada sanki odun gördüğüm gibi de. Yok, ağaç diyor. Şu ağaçlara doğru gideyim. Ağaçların olduğu yerde mutlaka odun da vardır yerde. Ağaç. Keten. Çubuk. Yani odun. Çubuk. Şurada çubuk. Burada da var galiba. Aynen. Odun topluyoruz. Odun. Odun ve taş. Çünkü alet edevat üretmek için en çok bunlara ihtiyacımız olacak sanırım. Göremiyorum şu an bir şey. Şu ne? Onu da alamıyorum. Çünkü baltam yok, bir şeyim yok. Bunu da kesemiyorum. Ben en iyisi gideyim hemen baltayı yapayım. Baltayı yaparsam çünkü odun da daha kolay elde edebilirim. Bu arada zaman geçmiyor sanki ya. Çok ilginç. Saat 18.35 diyor. Bayağı yavaş ilerliyor saat. Gerçekten. Şu altta sağda görebiliyorsunuz saati. Balta ürettik. Olta üretebiliyor muyuz? Basit balta ürettik. İlkel sopa. Meşale. Şimdi baltamız var. Baltayı nereye koyabiliyoruz? Ha, balta orada duruyor mu böyle? Ya da şuraya bir yere mi koyuyoruz acaba? Orada duruyor galiba ya. Neyse bir yürüyeyim bakayım. Ağacı kesebilir miyim? Mesela şu ağacı deneyelim ha. Ağaç kes. Bir alet gerekiyor diyor da. Şöyle sağ tıklayınca, sağ tıklayınca şurasıymış silahlar ya. Sağ tıklayınca arkadaşlar direkt otomatik olarak kuşanıyorsunuz ne varsa. Ne diyor? Daha iyi bir alet gerekiyor. Hadi canım. Yapma şimdi sen de ya. Ben şu diğer şuradakilere gideceğim arkadaşlar.
Şurada ben ufak tefek şeyler görmüştüm. Sanki onları kesebiliriz gibi. Şu an mekaniği hakkında hiçbir fikrim yok. Kaz. Yanlış araç diyor. Ne alaka ya? Şunu kesebilir miyim? Hah, genç ağaç. Kes. Oy. 4 tane odun. Oo, fıstık geçiyor. Hehe. İlginçmiş mekaniği. Kesiyoruz. İşe yaradı mı? Oo. Bayağı sürüyor ya. Kütük diyor, al. Yok canım. Saat 8'e geliyor. Yavaş yavaş kararacak herhalde hava. Envanter dolu diyor. Tamam, envanter doluymuş. Hava kararıyor gerçekten. Şu sol üstte de galiba açlığımızı falan filan ve canımızı gösteriyor. Sol üst köşede. Bilmiyorum, görebiliyor musunuz? Yeşil ve kırmızı. Yeşil dayanıklılığımız sanırım. Evet, koşunca azalıyor. Kırmızı da canımız. Tamamdır. Şu özel sandık diyor. Sandık kütüğü sandığa koyduk. Daha birçok şey üretmemiz gerekecek gibi arkadaşlar. Onların da hal ve yoluna bakacağız. Sabaha kadar uyu diyor. Uyuyacağım o zaman. Şöyle. Umarım ölmem. Bir şey saldırmaz falan. Kışa 5 gün kalmış. Ne diyor? Şu sol üstte şimdi bir şeyler gösteriyor da. Dinlendiğim için mi acaba? Enerjim çok mu acaba? Öyle bir şey mi demek istiyor acaba bana? Biraz üstüme yiyecek alayım. Ne olur ne olmaz, belki yemem gerekir falan. Şöyle sağ tıklayınca. Şöyle yapsak. He, yemek yiyor. Tamam. Tüketilen yiyecekler. Hızlı yuvalar. Şuraya mesela yiyecek koysak. Şöyle. Depolama diyor. Sadak yuvası ne la? Sırt yuvası. Ha, sadak şu okları koyduğumuz yer. Yiyecek torbası yuvası. Hadi canım. Koyamıyoruz. Neyse. Elbet öğreniriz. Ama yemek sistemi ilginçmiş. Şimdi kendiliğinden mi yiyor? Ne oluyor anlamadım ki. Şurada üstte canımız yükseliyor sanki. Kırmızı. Bu ne burada şu an? Şurada bir adam var. Umarım kimse bize saldırmaz burada şimdi. Aksiyona hazır değilim şu an. Merhaba canım. Ne oldu? Bozulmuş yiyecek falan diyor şimdi. Ne alaka bozulmuş yiyecek? Kodeks, dünya, genel. Bozulmuş yiyecek. Bozulan yiyeceklerden arta kalan organik madde. Çantamdan mı bozuldu kendiliğinden acaba? Basit balta. Kodekste de işte şunları görebil. Alçak topraklarda temel bir besin maddesi, çoğu ormanda falan filan. Sağlık yenilenme. Saniye başına veriyormuş ya. Yenilenme.
Bir yediğinizde direkt size bir etkisi var. Bir de sürekli etkisi var. Yenilenme etkisi. Sanırım. Yanlış anlamadıysam. Dediğim gibi ben de oyunu ilk defa oynuyorum. Bozulmuş yiyecek. Ne çabuk bozuldu yiyecekler ya. Sizinle beraber incelemiş gibi olduk. Eğer derseniz ki sen ilk önce oyunu öğren. Ondan sonra öğret. Ve bizim için oyna. Öyle de yapabilirim. Biraz başka diğer açtığım oyun üzerinde devam edebilirim. Konuşmayacak. Silahını kınına koy diyor. Silahımı kınına koymazsam konuşmuyorlar. Güzel. You again. Bana güvenini kazanmak için bir şans ver. Başaramazsam seni yalnız bırakırım. I'll tell you what. We actually have one problem you can try to resolve. If you're willing, of course. Ne istiyorsun? It gets cold around here, especially close to the mountains. If we want to keep ourselves warm, we need fur for it, rabbit or wolf pelts, but you see our hunter. Well, we got into a little discussion about how things should work in the village regarding payment. He doesn't want to work with us anymore, but Herndeen mostly depends on him to provide. Yani kurt ya da tavşan postuna ihtiyaçları varmış kış için. If you can bring us rabbit fur too, that would be very much appreciated. But we can't expect you to do that every day. We want to be self-sufficient with our fur trapping. So the priority is the traps, and the rabbit fur would be a bonus. Take Tuzaklar care ve of that, tavşan kürkü. and then I will consider your request. Go speak with Amelie. She's a bit of a troublemaker, but her heart's in the right place, or so I have to tell myself. She has a good relationship with everyone in the village and knows nearly everything that goes on around here. If anyone can point you in the right direction, it's her. Tamam öyle yapalım o zaman. Emily ile konuşacakmışız. Sana doğru yolu gösterebilecek tek kişi odur diyor. Şu avcı hayvan tüccarıymış. Pardon, avcı zannettim ben onu. Emily neredesin Emily? Emily nerede? Aşağıda mı acaba? Şuradan atlarsam ölür müyüm? Lan. Ölmedim. Greetings, newcomer. Say, have we met before? Sana da selam. Your face is awfully familiar. Çayımızdan bir yudum aldık. Emily olmalısın. Yaşlı avcı Lubomir'i nerede bulabileceğimi bildiğini söyledi. I am. What can I do for you? Lubomir, onu tanıyor musun? Unfortunately, Hadi canım. he's in the forest, just up the hill, not far from the village. Perhaps bring a book so you have something to do while he rants at you. İşte ormanda diyor. Bilge Netherby'yi ziyaret edin ve yardımını isteyin. Görevimiz buymuş. Şu üstümüzde çürüyen yiyecekler. Gübre için falan kullanılıyor mu acaba? Ne bileyim ya. Biraz koşayım. Yaşlı adam neredesin? Sesini duyuyorum sanırım. Dayıcım merhaba. Neredesin? Heh. Selam. Yaşlı da değilmiş ya. Bilge olmak için çok gençsin dostum sen. It's dangerous to wander around the woods alone. Haven't you heard about wolves or bandits lurking in this area? You don't look like the hunting type. So what are you doing here? Yaşlı Dobron beni gönderdi. Eğer varsa tuzaklar istedi.
Herndane. Sanırım öyle okunuyor. Halkının onlara ihtiyacı var. Ha, the people in Herndine? Of course, Herndine. now they need me. I'm not going to work with them. Dobron has no respect for my craft. He doesn't value everything I've contributed to that damn village. And until he does, they can fend for themselves. Bana yardım edebilir misin en azından? Yaşlı ile güven inşa etmem gerekiyor. Köyde kimse benimle konuşmak bile istemiyor. You're asking for help, but you don't know a thing about me or what I went through. I used to be a respected member of the community. I even could have been an elder if I wanted. But they degraded me because I refused to be a slave to Ashbourne's puppets. So I left. I Anladık. still tried to contribute from a distance, providing them with fur, food, and creating traps for the sake of the village. But they wanted more. When I asked for better pay, the elder said no and actually warned me not to ask again. At one point, he said he'd speak to the brigands about my behavior. It's not about wealth. It's about the threat, the disrespect they've shown me. Tamam abicim uzatma ya. Yardım edecek misin etmeyeceksin misin onu söylesene. Let's make an arrangement. You need traps, and I can teach you how to make them so you can catch smaller animals. Heh, bana şöyle şeylerle gel You ya. look like someone who can get things done. I don't know why, but I feel like you have a lot going on inside your head. I'm willing to join you if you provide me with shelter and food. Together, we can make each other's lives easier in this land. So, can we cooperate? Harika çocuk gurmeymiş. Hasat 2/5. Çiftçilik 1/5. Hayvan bakımı 3/5. Pişirme 3/8. Tamam bana katıl o zaman. Köylüleriniz istediğiniz zaman 3 rolden birine atanabilir. Bir işçi yerleşimdeki işçilik ve üretim emirlerini yerine getirir. Bir yoldaş sizinle seyahat eder ve emirlerinizi yerine getirir. Bir muhafız yerleşiminizi devriye gezer ve tehlikeden korur diyor. Yoldaşlarınıza E tuşuyla saldırı, hasat ve hareket etme gibi bağlamsal emirler vererek komuta edebilirsiniz. Kendiniz deneyin diyor. Siz ve köylülerinizin iyi beslenmesi çok önemlidir. Aç kalmak yoldaşlarınızın, işçilerinizin ve muhafızlarınızın yiyecek bulmak için yaptıkları işi bırakmalarına neden olurmuş. Yiyecek ne kadar iyi olursa o kadar uzun süre çalışabilirlermiş. Bu şimdi benim yoldaşım mı? Emir ver diyor. Pozisyonu hareket et. Şuraya mesela diyor. Sakin ol ya. Tamam. Hold formation. Charge. Bannerlords gibi. Yeni gelenler. Ya işte oyunlar birbirinden esinleniyor. Birbirinden bir şeyler görüyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar herkes. Neredesin kardeşim? Beni takip etmiyor mu şimdi o? Oho. Yoldaşını bir işçiye dönüştür diyor. Nasıl yapacağım? Onward! Follow closely. Stay together. Beni dedim takip et Q'yla. Adama bakıp Q'yla beni takip et diyebiliyorsunuz. Sizi takip ediyor. Onu nasıl işçi yapacağım ama işte ya. O problem o. Çok yavaşsın be dostum. Şimdi seni ben işçi yapacağım da. Nasıl yapacağım? Heh, buradan işçi. Bu abi işçi yaptık şimdi. F'e basıyorsunuz. F'ye. Şu incele diyor ya. Ona basıyorsunuz. Sonra işçiye dönüşüyor bu arkadaş. Sonra B'ye basıyoruz. Tekrar barınak inşa etmemiz lazım. Barınak çadırı.
İnşaat alanını yerleştir diyoruz. Şöyle şuraya yerleştireyim ya. Tamam mı? Yerleştirdik. Yardım et. Yardım etmiyorsun. Keten. Burada keten var mıydı? Şunlar neydi? Ketendi değil mi? Şöyle hep keten. Nereye gidiyor? Yemek toplamaya mı gidiyor? Bir adet keten lazım şimdi. Yemek toplamaya gidiyor herhalde ya. Acıktıklarında gider yemek toplarlar falan diyor da. Bayağı odunumuz vardı. Kütük diyor. 2 tane kütük. Kütüğün birini şeye koymuştum. Sandığa. Biri de şuralarda bir yerlerde olması lazım eğer kayıp olmadıysa. Nereye gidiyorsun abi sen? Ha, kütüğü almaya gitmiş. Vay. Hadi bakalım. Gidip sandığa koyacak galiba. İncele. Working. Tüketilen yiyecekler, kızarmış mantar Work, lads, falan we need to filan. make this place look better. Bakalım ya. Faydası olacak gibi. Abimizin bize. 2 tane kütük lazımdı değil mi? Bir tane daha lazım. O getirip acaba sandığa mı koyacak? Yoksa ev yapım şeyine mi? Helal olsun lan. Vallahi koydu oraya. Aha. Gitti çakmaya başladı bile. Tamam, iyiymiş. Great work, don't you think? Bence de iyi çalışıyoruz. Devam et hadi. Şöyle tıklıyorum ben zaten rastgele. Etrafında dönüp olabildiğince hızlı yapmak için. Happy days, all thanks to you. Oğlum ne? İçinden geçtin lan evin. Obarey uçtu, havaya uçtu, sonra yere düştü abi. Bu çadır yerleşimcileriniz için barınak sağlayacaktır. Sadece 2 kişiyi barındırabilir. Bu nedenle ihtiyacı olabilecek herkes için yeterince inşa edin. Tamam, gitti bir şeyler toplamaya. Araştırma masası inşa et diyor. O zaman arkadaşlar bu böyle bir tadımlık bir bölüm olsun. Giriş bölümü gibi. Ne dersiniz? Devam edelim mi? Etmeyelim mi? Seri olsun mu? İlginizi çeker mi? Şu ana kadar güzel benim için. Yani kanalda oynamasam bile kendim oynarım sanırım. Ama tabii ki sizler de görmek isterseniz kanala da yüklemeye devam edebilirim. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. O yüzden görüşleriniz benim için çok değerli. Beğendiyseniz de bir beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. O zaman bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.